Sevgili balık, yükselen burcu balık olan sevgili dostlar, Haziran'ın son haftasında sizleri neler bekliyor efendim? Ve bu hafta sizin haftanız diyebiliriz. Bakın bu hafta pazar günü ayın 30'unda Satürn burcunuzda ve retro yapmaya başlayacak. Önümüzdeki 4 ay Satürn balık burcunda retro yapacak. Yani gerileyecek, yavaşlayacak. Bu da ne demek? Satürn tabii ki bazılarımızı, özellikle bazı balıkları daha da zorlamış olabilir ya da zorluyor ya da engellerle ya da sorumluluklarla yüzleştiriyor olabilir. Satürn retro burada olmaya başladığında önümüzdeki 4 ay boyunca bunlarda bir geri dönüş, biraz daha sorgulama, biraz daha belki bir şeyleri yavaşlatma, belki de siz bunu isteyeceksiniz. Bu ilişkide de olabilir, işte de olabilir. Hızlanmasını istediğiniz, mesela çok istediğiniz bir şeyin. Şimdi tam tersi, biraz bir yavaşlayayım bakayım, biraz buraya da bakayım, biraz arge yapayım gibi başka yönlere de bazı enerjilerinizi dağıtabilirsiniz. Efendim, güzel bir gökyüzü var. Balıkları destekleyen bir gökyüzü var. Çünkü Yengeç burcundaki Güneş, Venüs, Merkür sizi destekliyor su elementinde. Ancak çok hassas bir hafta. Naif, kırılgan, alıngan, daha çok olacağımız bir hafta. Su elementi çok yüksek gökyüzünde çünkü. Özellikle mesela balık burcuna geçecek bu hafta ay. Çarşamba, perşembe günü bunu daha çok bir yandan güzel, destekleyici. Yükseleninizden ya da güneşinizin üzerinden ay geçecek, Satürn'le kavuşacak bazı sorumluluklar burada değişime uğrayabilir. Ama aynı zamanda duygusal anlamda bizi biraz manipüle edecek bazı dengeleri ya da duygularımızı ya da kararlarımızı etkileyecek böyle iniş çıkışlarda yaşatabilir. Ve haftaya baktığımızda efendim pazartesi günü işte tam da dediğim bazı buna benzer konularla haftaya başlayabilirsiniz. Biraz böyle demoralize olmuş, biraz karamsar, şimdi ne yapacağım gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama hiç de öyle olmayacak. Çünkü pazartesi günü gerçekten güzel bir gün. Ayın Jüpiter'le güzel etkileri var. Destek aldığınız bir iki gün olacak. Hemen şöyle yakınımıza alalım bunu. Evle ilgili, işte aileyle ilgili güzel gelişmeler, haberler olabilir. Ve biraz canını sıkacak şeyler de duyabilirsiniz. Dolunay, çünkü hani Oğlak burcundaki Dolunay böyle güzel, keyifli bir alanınızda doğdu. Çocuklarınızla, ailenizle, sosyalleştiğiniz bir yapı var. Tabii belki balık için olmasa da genellikle böyle. Ve hemen çarşamba gününden itibaren de çarşamba, perşembe sizin için önemli kararlar vereceğiniz. Bilhassa lütfen perşembe günü kullanın. Merkür Satürn üçgeni var. Bir karar, bir imza, bir anlaşma için çok uygun bir gün. Değerlendirin. Ve cumartesi günü için şöyle söyleyebilirim. Parasal konular devreye giriyor. Bir ödeme olabilir, bir alacak olabilir. Bunun yerine mesela parasal anlamda parayla ilgili ya da gelirlerinizle ilgili bir konuyu biriyle paylaşmak olabilir. Biraz önce dediğim gibi önemli bazı yön tayin etme durumları yine balıklar için de mevcut. Ben yıl bazında konuşuyorum bunu bu arada. O yüzden önünü görmek, daha ileriye bakmak, biraz daha uzun vadeli ve kalıcı planlar yapmak adına bazı yön değiştirmelere gidecekler. Şimdi efendim evet, para dedik. Cumartesi para işleri gündeminizde ve hafta sonu yani pazar gününe geldiğimizde biraz daha böyle işte birilerine alo deme günü. Küçük bir seyahate gitme günü, bir araçla ya da ulaşımla ilgili bir yakın çevrenizle bir yerlerde oturup bir şeyler konuşma günü diyebiliriz. Yakın çevreniz çok markajınızda bu sürede. İşte kimler? Biraz onlarla da mücadele vereceksiniz. Onu da söyleyelim. Kimlerle? İşte komşunla problemin vardır. Onu çözmeye çalışırsın. Kardeşlerinle vardır. Onu aşmaya çalışıyorsundur. Araçlarla vardır. Eğitimle vardır. Uzak hedeflerinle ilgili olabilir. Önemli bir süreç, önemli bir zaman dilimi bilhassa pazar günü. Çünkü aynı gün Satürn'de retro yapmaya başlayacak efendim. Hani genel itibariyle baktığımızda çok zor mu? Hayır. Ama duyguların yönetimini iyi yapabilirsek bir adanmışlık vardır ya balık burcunda. Şimdi yengeç burcu da hani aileye adar kendini. Onu kırmayayım, bunu üzmeyeyim derken kendini fark etmeden canını yakar gibi düşünün. O da biraz mantıklı olmak. Önemli bir gündeminiz varsa lütfen mantığınızla hareket edin sevgili balıklar. Duygularınıza değil. Hatta sizi geçmişe taşıyacak ya da geçmişe çekecek bazı
durumlar da olursa lütfen oradan gereken sınırınızı çizin. Size nacizane tavsiyem. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın efendim.